Merhaba, bugün size ortası yuvarlak bir kare motifi anlatacağım. Motifin ölçüsü 12 santim, 2,75 milim tığ kullandım. Ortasındaki renkli ip Alize Cotton Gold'un 40 numarasını kullandım. Dışındaki açık krem ip de Alize Cotton Gold'un 62 numarası. Yapacağınız örgüye göre istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Ben sonrasında bebek battaniyesi olarak devam edeceğim. Yetişkinlerde hırkalarda kullanmak istiyorsanız 13 santim ve üzeri yaparsanız, kolları üçlü yaparsanız, 13 santimin altında yaparsanız kolları dörtlü yaparsınız. Motifinizin büyüklüğünü hırka yapacaksanız buna göre ayarlayabilirsiniz. Bu motifi de yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Alt sıralı bir motif. Birinci sıraya sihirli halkayla başlayalım. Birinci sırada sihirli halkanın içine 16 tane ikili trabzan yapacağız. Sihirli halka yapmak için ipi aldım, döndürdüm ve halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz bildiğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Yeni başlayanlar için tekrar göstereceğim. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 2,75 milim tığ kullanıyorum. Halkaya girdim. 3 zincirle başlıyorum. İpi aldım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Birinci sırada 16 tane ikili trabzan yapacaktık. Çektiğim bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Yani 3 zincirden sonra halkanın içine 15 tane daha ikili trabzan yapacağım. İkili trabzan için tığın başına doladım, halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerine 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan için tığın başına doladım, halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Bu şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Başta çektiğimiz 3 zincirden sonra halkanın içine 15 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sırasıyla ikili trabzanlarımızı yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Başta çektiğimiz 3 zincir bir tane ikili trabzan kabul etmiştik. Ondan sonra halkanın içine 15 tane daha ikili trabzan yaptık ve toplam 16 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Sıra sonunda halkadan kalan ipi çekiyorum. Ortası kapanana kadar. Burada birinci sıramızın bitişini yapacağız. En başta 3 zincir çekmiştik. Ona dokunmuyorum. İlk yaptığımız ikili trabzanın tepesine V harf şeklinde görünüyor. Tepesine girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Bu şekilde birinci sıramızı bitirmiş olduk. Birinci sırada 16 tane ikili trabzan yaptık. İkinci sırada hepsine çift batacağız. Yani 32 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. İkinci sıra için yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirde yine bir ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Her tepenin üzerine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada her tepeye çift batacağız. Aynı yere 2 tane yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sonraki tepeye 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla her bir trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonunda 32 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar her tepeye 2 tane ikili trabzan yaparak devam ettim. Yani bu sırada çift batıyoruz. Sıra sonunda burada 3 zincir çekmiştik. Onun dibine de 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 32 tane ikili trabzanı elde etmiş oluyoruz. Kaç tane motif yaparsanız yapın, battaniyede yapıyorsanız, hırkada yapıyorsanız her motifte sayarak ilerliyorsunuz. Sonrasında sökmemek için sayarak ilerlemenizde fayda var. Şimdi 32 tane ikili trabzana ulaştım. Yine sıra sonundayım. Buradaki 3 zincire yine dokunmuyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine girdim. V harf şeklinde görünüyor. İpi aldım ve kaydırdım. Bu şekilde ikinci sıramı da bitirmiş oldum. Birinci sırada sihirli halkanın içine 16 tane ikili trabzan yaptık.
İkinci sırada her bir tepenin üzerine, her bir trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yaptık. Yani trabzan sayımızı 2 katına çıkarmış olduk. 32 tane ikili trabzanımız var ve artık 3. sıraya geçiyoruz. 3. sırada da bir çift bir tek yapacağız. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Çiftle başlamış olduk. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bir çift bir tek, bir çift bir tek yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bir çift bir tek olarak ilerleyeceğiz. Bir sonrakine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani çift batıyorum. Bir sonrakine tek batıyorum. Bir çift, bir tek. Bir çiftle başlamıştık. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Bu şekilde sıra sonuna kadar dolanıyoruz. En son trabzanımızın da bir tek olması gerekiyor. Bir çiftle başlamıştık. Biterken de bir tekle bitmemiz gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir çift, bir tek olarak dolanalım. Bir çift bir tek yaparak sıra sonuna kadar geldim. En son bir çift yaptım. Burada yine zincirin dibinde bir noktamız kaldı. Oraya da tek yaparak bitiriyorum. Çiftle başlamıştık. En son tekle bitmemiz gerekiyor. Sizde denk gelmiyorsa arada yanlışlıkla 2 tane çift yan yana yapmış olabilirsiniz ya da 2 tane teki yan yana yapmış olabilirsiniz. Ona bakarsınız, sökersiniz, tekrar ilerlersiniz. Sıra sonunda yine 3 zincire dokunmuyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Biz bu şekilde 3. sırada yuvarlak motifimizi bitiriyoruz ve artık kare hale getirmeye başlayacağız. Ama siz bu noktada büyütmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Bu sefer de 2 tek bir çift yapacaksınız. Yuvarlak motiflerde yuvarlak sepet tabanı yapabilirsiniz, çanta tabanı yapabilirsiniz ya da şapka yapabilirsiniz. Onlarda ne yapıyoruz? Tek sayısı her sırada artıyor. Bir üst sırada 2 tek, bir çift, bir üst sırada 3 tek, bir çift, onun gibi birer birer artıyor. Burada önemli olan çiftleri üst üste getirip buradaki yuvarlak şekli bozmamak. Biz burada artık ipimizi koparacağız. Dediğim gibi devam edenler 2 tek bir çift yapacaklar. 2 tekle başlayacaksınız. Sıra sonunda çiftle bitireceksiniz. Burada artık ne yapıyorum? İpimi gevşettim. Motifi içinden geçirdim. Ve sıkılayarak yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Normalde ben buradaki ipi gizler, sonrasında örmeye başlarım. Ama bu sefer sık iğneler kullanacağımız için altında gizlemek daha kolay. O yüzden ipimi koparmıyorum. Sık iğnenin altında gizleyeceğim. Artık renkli iple işimiz bitti. Açık krem renkle kare bir motif elde edeceğiz. 4. sırada üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan ve sık iğneler kullanacağız. Bunun sebebi de motifimizi kare bir hale getirebilmek. Boyunu eşitleyebilmek. O yüzden farklı batımlar yapacağız. İlmek yaparak başlıyorum. Yine sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. İpi döndürdüm. Halkaya giriyorum. İpi aldım ve bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Üçlü trabzanla başlayacağım için tığın başına bir kere doladım. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Herhangi bir ikili trabzanın tepesine giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte alarak bir tane üçlü trabzanla başlıyorum. Ben üçlü trabzanı böyle yapıyorum. Siz başına 2 kere dolayıp 3 kere de yine çıktığınız bir trabzan yapabilirsiniz. Üçlü trabzanla başladık. Bir sonraki trabzan ikili trabzan. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzan tepesine ikili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzan tepesine tekli trabzan yapıyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Hepsini birlikte çekerek tekli trabzan yapıyorum. Buradaki üçlü, ikili, tekli dememin sebebi çıkış sayılarımız. Üçlü trabzanı 3 kere de çıkarak yaptım. İkili trabzanı 2 kere de çıkarak yaptım. Tekli trabzanı da 1 kere de çıkarak yaptım. Bunların anlamı da bu.
Tekli trabzandan sonra bir sonrakine bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan, ikili trabzan, iki tane tekli trabzan. Ve sonra arada 5 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne için de tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte alıyorum. Tığın başına dolamıyoruz. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Burayı yeni başlayanlar tekrar geriye sarıp izlemesinler diye yavaş anlatıyorum. Bilenler hızlandırarak izlesin lütfen. Üçlü trabzan, ikili trabzan, 2 tane tekli trabzan ve arada 5 tane sık iğne. Şimdi burada yaptığımız işlemi bu tarafta tekrarlayacağız. 5 tane sık iğne yaptık sırasıyla. Şimdi sırasıyla 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Bir tanesini yaptım. Bir sonrakine geldim. Bir tane daha tekli trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Tekli trabzandan sonra ne var? İkili trabzan var. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım ve bir sonrakine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 kere de çıktığım bir trabzan yaptım. Üçlü trabzan noktaları bizim köşe noktalarımız olacak. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte aldım. Tığın başına doladım. Burada yaptığımız işlemi sırasıyla yapıyoruz. Üçlü trabzandan sonra ikili trabzan var. İkili trabzandan sonra sırasıyla 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Ve arada 5 tane sık iğne var. Sık iğnelerin altında da bu ipimi gizleyeceğim. Sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Sık iğneden sonra ne var? 2 tane tekli trabzan var. Sırasıyla 1, 2 tane tekli trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum ve bir sonrakine üçlü trabzan yapıyorum. Fark ettiyseniz üçlü trabzanlar hariç diğerlerinin hepsini sırayla ilerletiyoruz. Sadece üçlü trabzan olan yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Diğerlerinde aynı yere batmak yok. Sırasıyla devam ediyoruz. Yine köşeyi yapacağız. Arada 2 zincir çektim ve üçlü trabzan yaptığım yere aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Sonra yine buradaki kenarı tekrar ediyorum. Tüm kenarlar zaten eşit. Aynı şekilde bakarak yapıyorum. Hiçbir zorluğu yok. Sadece yeni başlayanlar rahatça anlasın diye böyle yavaş anlatıyorum. Üçlü trabzandan sonra ikili trabzan var. İkili trabzandan sonra sırasıyla bir tane tekli trabzan ve ikinci tekli trabzan. Arada 5 tane sık iğne yapıyorum. Hepsini sırasıyla bir sonraki trabzan tepesine yapıyorum. 5 tane sık iğneden sonra 2 tane tekli trabzan var. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine artık köşe yapıyorum. Bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Belki bu sıra zor gelebilir diye son kenarda böyle göstermek istiyorum. Üçlü trabzanı da yaptıktan sonra köşeyi tamamladıktan sonra sırasıyla bir tane ikili trabzan, 2 tane tekli trabzan ve sırasıyla 5 tane sık iğne. Özellikle yeni başladıysanız elinize motifinizi alın. Ben anlattıkça siz de elinizdekini yapmaya çalışın. 5 tane sık iğne yaptım. 5 sık iğneden sonra ne var? 2 tane tekli trabzan var. 2 tane tekli trabzandan sonra da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Artık sıra sonuna geldik. Başlarken bir tane 3 trabzanla başlamıştık. Burayı sıra sonunda tamamlayacağız. En son bir tane ikili trabzan yaptık. Üçlü trabzanı yaptığım yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bu köşeyi tamamlıyorum. Arada 2 zincir vardı. Biz bir üst sıraya aynı renkle çıkacağımız için sıra sonunda şöyle yapacağız. Tığın başına doladım.
İlk yaptığım üçlü trabzanın tepesine battım, ipi aldım. Tığın üzerine 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek tekli trabzanla bu sırayı bitiriyorum. Bu tekli trabzan da bana aradaki 2 zinciri vermiş oluyor. Burada bu tabak gibi görüntüden kurtulmak için trabzan tepelerini, sık iğne tepelerini bu şekilde açıyorum. Motifimi düzgünleştiriyorum. Şu şekilde şöyle göstermek istiyorum. Belki yeni başlayan arkadaşlar ekran görüntüsü almak isterler. 16 tane ikili trabzan, 32 tane ikili trabzan, hepsine çift battık. 3. sıradaki trabzan sayısını atlamışım. Onu da şimdi sayarak size söylemek istiyorum. 3. sırada da 48 tane ikili trabzan var. Onun üzerine üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan ve sık iğneler kullanarak artık motifimizi kare bir hale getirdik. Şimdi artık 5. ve 6. sıradaki işlemimiz daha kolay. İkili trabzanlarla motifimizi büyütmeye devam edeceğiz. En son tekli trabzanla 4. sıramızı bitirmiştik. Bir üst sıraya çıkacağız. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu 3 zincirde yine bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani yine 2 tane ikili trabzanla başladık. Sıra sonunda bu köşeyi tamamlayacağız. Bu sırada yapacağımız işlem her bir tepenin üzerine bir tane ikili trabzan yapacağız ve 2 zincirlik köşe boşluklarına 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapacağız. Başlarken 2 tane ikili trabzanla başladık. Burayı da sıra sonunda yine tamamlayacağız. Sırasıyla her bir tepenin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. İkili trabzan üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Sırasıyla tekli trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum ve sık iğnelerin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Yani her bir tepenin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşeye kadar devam ediyorum. Köşeye kadar baştaki 3 zincirde ikili trabzan kabul etmiştik. 15 tane ikili trabzan oldu. Şimdi artık köşemizi yapıyoruz. Köşeye ne yapacağız? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve yine aşağıdaki tepelerin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Burada devam etmeden bir tane de püf noktası söylemek istiyorum. Genelde yeni başlayanların bilmeden yanlış yaptıkları şey, köşeyi yaptıktan sonra ilk trabzanın tepesi kapanabiliyor. Onu görmeden örmeye başlıyorlar. Birinde görüyorlar, birinde görmüyorlar ve kenardaki sayılar eşit olmuyor. O yüzden ne yapıyoruz? Köşeyi ördükten sonra elimle çekiyorum ve ilk trabzanın tepesini açıyorum. Sonra örmeye başlıyorum. Aşağıda 4. sırada 13 tane tepe var. Sırasıyla her birinin tepesine ikili trabzan yapıyorum. Köşeye kadar devam ediyorum. Tüm kenardaki trabzan sayılarımız eşit olmalı. Bu şekilde yine köşeye kadar geldik. Köşeye kadar yine kaç tane ikili trabzanımız var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Bu tarafta da 15 taneydi. Bu tarafta da 15 tane. Şimdi köşeyi yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde. Aynı şeyi tekrar göstermek istiyorum. Üçlü trabzanın tepesi kapandı. Ne yapıyorum? Çektim. Trabzan tepesini açtım ve üçlü trabzanın üzerinden sırasıyla örmeye devam ediyorum. Yine köşeye kadar geldim. Köşeye ne yapıyoruz? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar motifi elimle düzelttim. Burada tam bir kenarda kaç tane trabzan var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Saydığım yerler 2 tane köşe boşluğunun
arası. Burası bizim bir kenarımız, burası bizim bir kenarımız. Her boşluk arasındaki kenar sayısı, trabzan sayısı eşit olmak zorunda. Yoksa birleştirirken yamukluk olur. Burayı da göstermek istiyorum. Yine üçlü trabzanın tepesiyle başlayalım. Ve sıra sonuna kadar gelelim. Beraber köşeyi tamamlayalım. Köşeye kadar geldim. Başlangıçta zaten 2 tane ikili trabzan yapmıştım. Tekrar aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yaparak burayı da tamamlıyorum. Bir üst sıraya yine aynı renkte çıkacağımız için tığın başına doladım. 1, 2, 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin V harfinin içine giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek tekli trabzanla bitiriyorum. Yine burada da 2 zincire ulaşmış olduk. Burada son yaptığımız kenarda artık tamamlanmış şekilde tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Yani tüm kenarlarda 17 tane ikili trabzan var. Köşelerdeki artırmalarımızla beraber her sırada trabzan sayımız 4'er 4'er artacak. Artık son sıramıza geçiyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane ikili trabzan yaptım. Bir alt sırada yaptığımız işlemi yine burada tekrarlayacağız. Sıra sonunda burayı tamamlayacağız. Tığın başına doladım. Ve her bir ikili trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldik. Köşeye ne yapıyoruz? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeyi tamamladıktan sonra ilk trabzanın tepesini unutmuyoruz. Birinci ikili trabzanın tepesinden başladım ve bir sonraki köşeye kadar örmeye devam ediyorum. Köşeye kadar geldik. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki tamamlanmış kenarı sayalım. 4'er 4'er arttığı için zaten aşağıda 17 tane vardı. Burada 21 tane olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. 21 tane ikili trabzan var. Yine sıra sonuna kadar ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapalım. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. En son köşeyi tamamlayalım ve düzgün bir bitişle motifimizi bitirelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son köşeye 2 tane daha ikili trabzan yaparak burayı tamamlıyorum. Başlarken 2 tanesini yapmıştık. Biterken de 2 tane yaptım. Artık sıra sonundayız. Sıra sonunda düzgün bir bitiş yapacağız. Şimdi ben size ölçü vermek istiyorum. Eğer bu ölçünün üzerinde yapmak istiyorsanız siz nasıl devam edeceksiniz? Onu da size anlatayım. Sonrasında artık ipimi keseceğim. Öncelikle motifim böyle tabak gibi görünüyor. Trabzan tepelerini açarak motifimi düzleştiriyorum. Altıncı sırada 12 santime ulaşmış oldum. Ben bunu bebek battaniyesinde kullanacağım. Siz yine boyutunu büyütmek istiyorsanız bir sıra daha örebilirsiniz. Hırkalarda kullanmak istiyorsanız yine bir sıra daha örebilirsiniz. 13 santim ve üzeri yaparsanız hırkalarda daha rahat edersiniz. Bir sıraya çıkmak için ne yapacaksınız? Tığın başına doladınız. 3. zincirin içine girdiniz ve tekli trabzanla bitiriyorsunuz. Tekrar alt sıradaki gibi 3 zincir çektiniz ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptınız. Trabzan üzerine ikili trabzan yapıyorsunuz. Köşelere 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Bu şekilde 7. sırayı da tamamlayabilirsiniz. Ya da kaç sıra istiyorsanız o kadar motifinizi büyütebilirsiniz. Biz 6. sırada artık motifimizi tamamladık. Sıra sonunda 2 zincir çekiyorum. İpi yeteri kadar bıraktım ve kesiyorum. Düzgün bir bitiş yapacağız. Tüm örgülerde gösteriyorum. Düzgün bitişten kastım
Zincirlerin ve trabzanların tepesi V harfi şeklinde görünüyor. 2 tane kanadı var. Biri dış yüzünde, güzel yüzünde, biri iç yüzünde, arka yüzünde. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane trabzan tepesi oluşturacağız. Tüm görünümü eşitlemiş olacağız. Böylelikle birleştirme yaparken karşılıklı tepeler denk gelmiş olacak. 2 tane zincir çektim. Yeteri kadar ipimi bıraktım ve kestim. 3 zincire yine dokunmuyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine V harfine arkadan giriyorum. V harfinin tamamını aldım. İpi alıp örgünün arkasına çekiyorum. Daha küçük bir tığ numarası kullanıyorum. Daha rahat girip çıkabilmek için. İlk trabzanın tepesine arkadan girdim ve ipi arkaya çektim. İkinci zincirinde sadece arka kanadına giriyorum. İpi aldım. Yine örgünün arkasına çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha V harfi trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Bu oluşturduğum trabzan tepesi de 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Burada artık örgünün arkasında ipimizi gizleyeceğiz. Çok fazla çekiştirmiyorum ki buradaki trabzan tepem kapanmasın. Öncelikle ipi aldım, çekiştirmeden arkaya böyle aldım ve bir zincirle sabitliyorum. Sonradan sökülmesin diye yıkadığımızda, giydiğimizde bir zincirle buraya sabitledim ve artık istediğim yerden geçirerek ipi gizleyebilirim. Bir alt sıradaki köşeden de geçirdim. Yeteri kadar gizlediğimi düşününce dışarıda kalan ipimi kesiyorum. Halkanın ortasındaki ipi de beraber gizleyelim. İpi yine ortası kapanana kadar çekiyorum. Burada bir zincirle buraya sabitledim ve halkanın etrafından geçirerek ipimi gizliyorum. Sonrasında artık ortası açılmayacak, sökülmeyecek. İplerimizi gizleme yaparken bir zincirle sabitlemeyi unutmuyoruz. Dışarıda kalan ipi kesiyorum. En son düzgün bitişle motifimizi bitirdik. Tüm köşeler eşit şekilde görünüyor ve tüm tepeler V harfi şeklinde görünüyor. Siz de istediğiniz sıra sayısı kadar örüyorsunuz. En son artık yeterli büyüklüğe geldiğinizde sıra sonunda 2 tane zincir çekiyorsunuz ve benim gösterdiğim gibi düzgün bitişle bitiriyorsunuz. Sonrasında artık motiflerinizi ister dikerek, istiyorsanız tığla birleştirebilirsiniz. Tüm tepelerimiz eşit, karşılıklı, tüm tepeler denk gelecektir. Motifi elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan sorular olursa sorabilirsiniz. Bu motiflerden 81 tane hazırlayacağım ve bir sonraki bölümde bebek battaniyesi hazırlayacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.